Şeyde o oyundan sonra daha hiç aramızda bir şey yok. Sadece işte WhatsApp'ta böyle biliyorsunuz. Klasik konuşmalar falan. Şeyde oyundan sonra yukarı çıktık ve böyle beraber muhabbet ediyoruz. O kadar böyle birbirimizi istiyoruz ki belli artık yani. Sonra tam böyle çıktık oradan. Ben de böyle aldım böyle bir öpücük kondurdum. Flashlar patladı. Yakalandınız mı? İyi ki ve mikrofonlar. Cansel Bey evlilik ne zaman, çocuk düşünüyor musunuz? Şimdi bir şeyler söylerdim de. Neyse. Artık dedim. Ha, bu kader. Öyle mi? Evet. Magazine de yakalandığımıza göre artık biz... Evet, dedim ki artık yapacak bir şey yok. Bu tamamen Aynen. damgalandı. Güzelmiş. Peki Atlas'tan da bahsetmişken şimdi sen şey dedin ya programın başında bu arşivlik bir program, hani ben isterdim zaten buraya gelmeyi, sana söylemiştim falan. Atlas şimdi kaç yaşında? Bir. 1 yaşında. Bir 20 sene sonra evde yakalarda nette filan açar bu programı seyrederse ona bir şey söylemek ister misin 20 sene sonrası için? Alışkanlık ve takıntılardan bahsettik ya. Gerçekten de bir emrivaki bir şey değil. Lütfen kendi hayatını yaşa. Beni taklit etmeye çalışma. Sen, babam bana demişti, oğlum sen benden daha akıllısın, daha zekisin, daha güzel şeyler yapacaksın. O yüzden Atlas kendi hayatını yaşa. Ve hiçbir görevin yok, hiçbir mirasın yok. Lütfen özgür ol, hayatını yaşa ve bu hayatı yaşamayı değer. Evet, bazen böyle bir gül gibi onun dikenleri vardır, böyle batar, acıtır. Ama o gülün kokusu var ve o çok güzel bir şey. Bu hayat da aynı o gül gibi. O yüzden hayatını yaşa, sev. Bu kadar. Kendi hayatını yaşa derim ona. Sanırım çocuk sahibi olmak diğer aşklardan farklı, koşulsuz bir aşk. Evet. Seviyorsun ve hiçbir şey beklememen lazım. Hiçbir şey beklemeyeceksin. Sadece seviyorsun, ne olursa olsun. Bu yeterli zaten. Yeterli. Bu çok büyük bir çaba. Evet. Sevmek çok emek gerektiren bir şey, çok donanım gerektiren bir şey. Yani donanım deyince ben burada bir hayat bilgisini kastediyorum tam olarak. Bu önemli bir şey. Bir şey dayatmamak, bir şeye koşullamamak, değil mi? Evet. Kendisi olmasına izin vermek. Nasıl bir babasın? Sınıfı geçer misin? Kendine not ver. Aslında tabii Atlas'a sormamız lazım da. Ben geçiyorum ya. Fena değilim. Öyle mi? Bir Beğeniyor kere musun? şöyle bir şansım var. Ben zaman ayırıyorum çocuğuma. Vaktim var yani. Diğer babalar bunu yapamıyor. Önemli tabii. Bu çok büyük bir şans. Lüks. Lüks. İkincisi, beni sevdiğini görüyorum. O beni çok mutlu ediyor. Oynuyorum onunla. Yani elimden gelene kadar. Bence yeterli. Çocuklar annelerine aittirler derler. Ne diyorsun? Doğru. Tabii. Victor Hugo'nun bir lafı var zaten. 2 tane aşk var. Bir köpek sahibine ve bir anne oğluna. Onun verdiği bir bağ, bir aşk hiçbir zaman şey yapamaz. Orada sembiyotik ilişki falan var. Sembiyotik bir ilişki var tabii ki. Erkeklerde maalesef bu eksik. Erkekler. Felaketiz bu Bazen konuda. doldurmaya çalışıyoruz. Evet, doldurmaya Tabii. çalışıyor. Öğrenmeye çalışarak Öğrenmeye geçiyor. Evet. çalışıyoruz. Tam öğreneceğimiz sırada da büyüyüp gidiyorlar. Çok Bir de ben fena. bu konuda gerçekten de bilgisizmişim. Ben lang diye böyle suyun içine düştüm yani. Hepimiz öyleyiz. Yani erkekler. Yani doğduğunda Çoğunlukla öyleler. doğduğunda ne yapacağımı anlamadım yani hiçbir şey. Hiç. Yapacağım bir şey yok ki zaten. Evet. Annesiyle işi, seninle bir işi yok. Sadece kendini lüzumsuz hissedip kahretmemeyi başaracaksın. Tecrübesizler. Ben yaşadım yani. Benim bu evdeki varlık sebebim nedir sorusu beni çok meşgul etti. Kızım benimle ilişki kurana kadar. Peki bize bir aşk tanımı yap. Seninkini merak ediyoruz. Kitabi bir şey değil. Ya Tuğçe ile aşkımız gittikçe yükseliyor. Ya şey dedim, bir insan karısını her gün daha çok sever mi ya?
dedim ona mesela. Sen dedim çok güzel bir insansın. Gerçekten de öyle. Çok seviyorum onu. Biz böyle bir de aynı zamanda partneriz, ekibiz. Çok güzel. İş arkadaşlığı İş da var tabii değil mi? arkadaşlığı var. Birbirini anlamak var. Evet. Bunlar önemli şeyler. Kavga ediyoruz. Sabah kavga ettik mesela. Ama çok güzel bir kavga, tartışma. Büyük tartışma, kavga demeyelim. Böylece evliliği de anlatıyorsun biraz. Evlilik soracaktım, sormuşum gibi farz et. Evliliği de kat içine. Sabah ne için tartıştınız? Ne için tartıştık? Hatırlamıyorsun. Bu çok iyi. Evet çok iyi. Şöyle Umarım bir şey. Tuğçe de hatırlamıyor. Şimdi o program yapmayı çok seviyor. Ben Plan de böyle. program. Ya buraya geç kalmayı başladık ya. O yüzden başladı. Yani tartışma. Sakın Tuğçe'ye yükleme buraya geç kalışını. Sakın. Tamam. Çağırırım şimdi vallahi şuradalar. Ondan ya şimdi kadınların şöyle bir olayı var. Bir şeyleri net şekilde söylemiyorlar. İstiyorlar ki biz bulalım. Onların Cansel'cim kariyerin pırıl pırıl giderken genellemeler yapma istersen. yani en azından Kadınlar Tuğçe'yle falan ilişkimiz- dersen erkekler diye de sert bir cevap gelir. Evet, Öyle bir şey. olabilir. Ama işte ben bazen seviyorum o bulmayı, çaba sarf etmeyi, aramayı. O da zaten en romantik yeri. Ama bazı günler, bugün mesela sana geleceğim empatiye ve çok heyecanlıyım, çok mutluyum burada olmaktan. İsterdim ki bana ayrılsın yani o zaman. İşte öyle olmadı. Onu evet. Onu daha önce düşünecektim. Peki çok güzel cevaplar aldık. Ağzına sağlık. Teşekkür ederim. Samimi olmaya çalıştım. Çok Gerçek tatlısın, ve çok şey olmaya tatlısın. çalıştım. İkinci hikayeme geçiyorum. Sonra gene kişisel şeyleri uzun uzun konuşacağız. Çünkü konuşmak istediğim çok konu var. İzinle ikinci hikayeye giriyorum. Anlaştık. Şimdi gene kavramsal sorularımız. Hasret ve vuslat. Bunlar sana ne ifade ediyor? Hasret hayatımda yok artık ya. Vuslat da yok. Çünkü Oldu mu hepsi? İkisi de oldu mu? oluyordu. Gerçekleşti. Oluyordu. Bir de benim şöyle bir problemim var. Ben çok çabuk unutan bir insanım. Geçmiş geçmişte kalmıştır. Ve hiçbir zaman o hasrete Özlem çekmeyi özlem düşünüyorum. çekmiyorum. Ha. Bu sanırım şeyden kaynaklanıyor. Spor yaptım, performans. O performansta geçmişte kalır. Hani o beynini öyle formatlıyorsun. Hele teniste 1 santim önceyi unutmak zorundasın yoksa. Bir önceki puanı zaten Kaybettiğini 15 düşünüyorum. saniye veriyorsun kendine o Tabii. puanı unutturmak için. Bir teknik var orada. O 15-20 Daha saniye. fazlasına da vakit yok Tabii. zaten maçta. Zaten Djokovic şey diyor yani bir maratonu aynı hızla koşamazsın. Bir yerde böyle yavaşlaman lazım. O süreyi ne kadar azaltabiliyorsun? Bir şey üzüldüğün zaman o süreyi en aza getirmeye çalışman lazım. Bu teniste ona yardımcı oluyor. O yüzden hasret ve vuslat unutmuşum yani ne olduğunu. Peki gurbet nedir? O gurbetçiliğin gerçekten zirvesini yaşadım. İşte Yani onun için babam evet. çarpık bir Mercedes aldı mezarlıktan. Dedi ki gelin dedi biz bu arabayı dedi Tire sanayide yaptıracağız. Ve Toparlayacağız. ondan toparlayacağız, geleceğiz, satacağız ve tatilin parasını çıkaracağız diye yola çıktık. Ama tabii ki hiç Öyle olmadı. olmuyor. Çünkü o araba bir kere yamuk gidiyor. 1000 kilometre sonra tekerlekleri ölüyor. Tekerlekler almak lazım. Astarı yüzünden pahalı hale geliyor değil mi? Yani o Alman mühendislerin yaptığı arabayı sen Tire sanayide nasıl düzeltebilirsin sene 1981'de? O robot Ben sana vardı söyleyeyim içinde. İstanbul Sanayi'de her türlü işini görürler. İstersen kasa bile takarlar da Tire'de zor. Neyse. Aidiyet nedir? Aidiyet. Ahmet Hamdi Tanpınar'ın bir şeysi var. Mantığım değişti diye böyle bir hani hayat böyle seni sürekli değiştiriyor. Evet. Ve içinden, derinden hani bir tohumun filizlenmesi ve ağaca dönüşmesi gibi. Daha derin oluyorsun ve bunu farkında olmadan yaşıyorsun. O yüzden de bu zaman içerisinde görüyorum ki aslında eskiden hiçbir yere ait olmadığımı düşünürken her iki tarafa da ait olduğumu anladım. Ve bunu ben kaliteye çevirdim. Çok güzel. Bunu her zaman duymuyoruz. İkisine de ait olduğumu hissediyorum diyorsun. Çünkü İki yere de. ya şöyle bir şey var. Beni ben yapan o Fransa'daki dönemimde o tiyatrolarda
hayatımın 10 senesi geçti tiyatrolarda orada. Tiyatro okullarında, stajlarla, hocalarla, muhteşem hocalarla çalıştım. Beni ben yapan o kültür, Fransa'nın kültürü, beni ben yapan kişi, hani şeydir. Sonra da o imkanları yaratan da ülkemdir. Evet. Ben hiçbir zaman mesela Türkiye'de yabancılaşmadım. Tamam Fransız dediler, o setler ufak tefek ama hiçbir zaman da halk, toplum tarafından ve seyirci tarafından dışlanmadım. Ötelenmedi. Ötelenmedim. Yani ben burada Türk'üm. Hiçbir zaman hani hiçbir zaman böyle bir sıkıntı yaşamadım. Yabancılaşma yaşamadım. Bu yüzden ülkemi çok seviyorum. Bu yüzden buraya aidim. Ama Fransa'ya da şey diyemem. Hani oraya ben adapte olmuş bir insanım. Şöyle bir şansım var. Annem babam hani adapte olabilen kişiler. Hani biz Entegre oldular. entegre olduk Evet. yani. Hiçbir zaman hani düzgün, dürüst çalışıldı, paramız kazanıldı. Yani Fransız değerlerine dikkat ederek onların o liberté, égalité, fraternité, özgürlük, eşitlik, kardeşlik kavramını, o hümanist tarafını benim içime işlendi. Hele tiyatroda, hele o yazarlarla. Bir de yani evet yani paranın, kazancın, ekonominin ki biz bunun peşinde giderken ötesinde daha önemli şeyler var. O da kültür. Tabii. Şimdi kültür sahibi olmak dünyanın en önemli şeylerinden bir tanesi. Multikültürel bir şeye sahip olmak, donanıma sahip olmak daha da Tabii. iyisi. Hem burayı hem orayı Tabii. özümsemiş. Evet. Hani bu multikültürel bir kavrama sahip olduğun zaman o zaman da işte empati kurabiliyorsun. Peki ikinci hikayeye giriyorum ve seni yolcu ediyorum şimdi. Bak sen meğerse kimmişsin. 1921 yılında Aydın'ın Germencik ilçesinde dünyaya geliyorsun. Gayrimüslim bir ailenin çocuğusun. Baban tren istasyonunda çalışıyor, annen ev hanımı. Çok güzel. Sessiz, sakin bir bebeksin, meraklı gözlerle izliyorsun hayatı. 21'de doğmuştun. Hemen 2 yıl sonra sen 2 yaşındayken Cumhuriyet ilan ediliyor. 1923. Ne yazık ki o sene Cumhuriyet'in ilanıyla birlikte babanı kaybediyorsunuz. Annem bu hayatta tek başına kalıyor. İş arıyor ancak Aydın'da iş imkanları kısıtlı hele o dönem. Bu sebeple İzmir'e yerleşiyorsunuz. Annen İzmir'de kısa sürede iş buluyor ve bir terziyle evleniyor. Bu evlilikten 5 senelik zaman içerisinde tam 4 kardeşin oluyor. Ancak üvey baban seni bir türlü sevemiyor. Ve annen seni yetimhaneye bırakıyor. Yıl 1927, yani 7 yaşındayken tek başınasın ve yetimhanedesin. Annenin seni terk etmesinin bir duygusal karşılığı var elbette. O nedir? Terk edilmek ne hissettirdi Benim ne sana? suçum var burada? Diye düşünüyorsun Tabii değil mi? hemen. Keşke babam ölmeseydi, babam yaşasaydı. Evet, kızgınım hayata. Bu mu kaderim? Çok şanssızım. Annem hele hayatımı, beni dünyaya getiren annem. En çok sevdiğim kişi beni böyle nasıl yalnız bırakır? Ona çok kızıyorum. Yakıcı bir şey değil mi? Bencil olduğunu düşünüyorum. Kendi hayatını düşündü ve gitti başka bir babayla, başka bir insanlar oldu. Yabancılaştım çok fena şekilde. Demek ki bu dünyada kimseye güvenmemen lazım. Sadece ve sadece annen olsa bile. Ve babam niye gitti, beni yalnız bıraktı? Onu da anlayamıyorum. Ölümü de anlıyorum. Ölümü de anlayamıyorum. Canın çok acıyor evet. Bir başınasın. Yalnızlıktan öte bir kimsesizlik hissiyatı içindesin. Terk edilmişliğin acısı çok büyük. Yetkililer seni bir gayrimüslim okuluna yazdırıyorlar. Bu okulda Fransızca dersleri alıyorsun. Ancak okuduğun okul yüzünden yetimhanede kimseyle arkadaşlık kuramıyorsun çünkü ötekileştiriliyorsun. Annen seni bırakıp gittikten sonra yetimhanede de aynı muameleyi görmek seni ziyadesiyle üzüyor. Hiçbir yere ait hissetmiyor, kendi kabuğuna çekiliyorsun. Bir akşam aranıza yeni biri katılıyor ve bu kişi odaya yerleşir yerleşmez gitarını çıkarıp şarkı söylemeye başlıyor. Gitarın tınısı öyle hoşuna gidiyor ki sen de gitara merak salıyorsun ve bu yeni arkadaşına sohbetler başlıyor. Gitar çalmayı öğrenmeye gayret ediyorsun ondan. Şeyi sorayım hemen, gitarda seni çeken ne oldu acaba? Bu sessiz ve kimsesiz yatakhanede bir gitar sesi duymak belki umutlarını mı tazeledi, ne dersin? Rahatlattı beni. Öyle mi? Öyle bir sesti ki. Yani sanki bana böyle diğer
sesler, diller bana böyle uğultu gibi gelirken bu gitar sesi beni birdenbire böyle yumuşattı. Evet, başka bir dil daha varmış gibi geldi. Daha şefkatli değil Daha mi? şefkatli ve herkesin anlayabileceği bir dil. Ee, Ben de acaba şu gitarı alıp ben de bir şeyler çalabilir miyim acaba diye düşündüm. Aklın ermeye başladığında annen seni terk etti. O sıcak aile sevgisini hiç göremedin. Babayı da erken kaybettiğini dikkate alırsak. Yetimhanede de giderek yalnızlaştırıldın. Çocuk ruhun hep aç kaldı ve duyduğun gitar sesiyle içinin sızısı biraz da olsa dindi. Gitarın sesinde sanki yeni bir yaşam keşfettin. Aynı zamanda yetimhanede bir arkadaş edindin ve kendisinden gitar çalmayı öğreniyorsun. Kendini müzikle onardığını söyleyebiliriz. Sahneye çıkıp gitarınla şarkı söylemeyi hayal ediyorsun. Müzik senin için belki de bir kurtuluş yolu, öyle diyelim. Okulda da müzik derslerinde kürsüye çıkıp şarkı söyleyen tek öğrenci sensin. O konuda bir cesaretin var. Bir gitar almak istiyorsun ama tabii ki bu para yok yani. Bu yüzden önce bir hırdavatçıda çalışmaya başlıyorsun. Sonra bir elektrikçiye çırak oluyorsun. Kalan zamanlarında da kütüphaneye gidip bol bol kitap okuyorsun. İlkokul yılların böyle geçti. Koca adamlar gibi maşallah. Şuurlu bir şekilde. Yıl 1933, yaş 12. Soruyorum 12 yaşına. Bundan sonra neyi amaçlıyorsun? Gitarın sesi seni yeteri kadar onardı mı? Aç kalan ruhunu doyurabildi mi? Tabii artık bu gitar benim için bir e, en yakın arkadaşım oldu. Bununla beraber bir yolculuk yapacağız beraber. Çünkü onun sayesinde dünyayı kendime anlatacağım. Hala insanlara güvenmiyorum. Hatta seviyor muyum bile bilmiyorum. Alabilecek misin bir gitar? Alacağım tabii ki. Alacaksın. Bu para, her kuruşu biriktiriyor musun? Tabii. Öyle mi? Ve bunun için her iş yapabilirim. Ne olursa olsun. O yaşta. O yüzden o arkadaşı yanıma almam lazım. Yani onunla beraber Bir anahtar mı bu artık? evet. Hayata dair bir anahtar mı Tabii. bu gitar? Tabii. Müzik. Fransızca bilmem beni aslında şey yaptı. Hani Öne mi çıkartır? yok insanlarla böyle iletişime geçeceğimi düşünürken tam tersi geri Ha, çekti daha da yani. yalnızlaştın. Ama bu gitarın çıkardığı ses evrensel bir dil. Bunu herkes anlıyor. Çok güzel Herkes şey söyledin yapıyor. bunu. İyileşmeye, yalnızlığını gidermeye çalışıyorsun. Ortaokul yılların daha da dolu geçiyor. Vaktini çok verimli kullanıyorsun. Kütüphaneden neredeyse hiç çıkmıyorsun. Kalan zamanlarında da bir avukatın yanında işte getir götür işlerini yapıyorsun. Yıllar geçerken de orada katipliğe yükseliyorsun. Kazanç artıyor ve nihayet kendine bir gitar alıyorsun. Yıl 1935, yaşın daha 14. O anı tarif eder misin? Gitara sahip olduğun, bu benim dediğin ilk anı anlatır mısın bana? Ya evet. Artık yalnız değilim hissi verdi bana. Yani ilk önce böyle o gitarı alınca kucağıma bana böyle şey hissiyatı verdi. Böyle bir makinalı tüfek gibi böyle bir agresiflik geldi içimden yaşadıklarımdan dolayı. Ama e, onu o müzik ve bana öğreten arkadaşım bu senin arkadaşın olacak deyince onun sözleri geldi aklıma. Evet ben bunu bir silah olarak ve kendimi ispatlamak ve göstermek için ve insanları acıtmak için değil. Bunu böyle insanlarla iletişime geçmek için, kendimi göstermek için, İfade dertlerimi etmek anlatmak için. için, ifade etmek için kullanacağımı anladım. Hayallerin genişliyor tam da söylediğin gibi. Parklarda, caddelerde yalnız başına gitar çalıyor, şarkı söylüyorsun ve bir müddet sonra etrafına insanlar toplanmaya başlıyor. Böylece sokak müzisyenliğine adım atmış oluyorsun. Bu vesileyle para da kazanıyorsun. Liseye kaydını yaptırıyorsun. Her işini kendin görüyorsun. Bir lise talebesisin artık ama daha da önemlisi bir sokak sanatçısısın. Sokaktaki insanların sesine ve şarkılarına ilgi duyması sende nasıl bir duygu yarattı merak ediyorum. Mesela amacın ilgi çekmek mi, sadece Ya şarkı söylemek mi yoksa para kazanmak mı? sevilinebiliyormuş bu hayatta. Evet. Ha, ama bu insanlar beni ben olduğum için mi seviyor yoksa gitarla böyle bir şeyler çaldığım için mi seviyor? Ama bir de üstüne de para veriyorlar. Yani evet gerçekten de kendimi sevdirmem için e, bu müzik e, bana yardım etti. Ve gitar yardım etti ve bu müziğin sayesinde orada bir sevgi buldum.
Bir kabul gördün. Kabul değil mi? gördü daha Bu da doğrusu, çok evet. önemli bir şey. Peki lisede İspanyolca ve İngilizce öğreniyorsun. İtalyanca sınıfındaki arkadaşlarınla da İtalyanca pratik yapma şansın oluyor. Ancak esas uğraşın her zaman müzik. Evet, çok ders çalışıyor, çok okuyorsun, birkaç lisan öğrenme gayretindesin ama müzik senin için bambaşka bir hayata tutunma biçimi. Tek başınalığında ilacı. Sana ve ruhuna iyi geldiği için yanına birkaç arkadaşını da alıp sokak müzisyenliği yapmaya devam ediyorsun. Ve bir gün annen İzmir sokaklarında sana rastlıyor. Karşında durup seni dinliyor. Hemen tanıyor seni. Sen de bir zaman sonra tanıyorsun annen. Yıl 1937, 16 yaşında annenle karşılaştın. Onu tam 9 sene sonra yeniden gördün. Özlemiş misin, kızgın mısın? Kızgın. Hiç özlememişim. Öyle mi? Çünkü hafızamdan onu o kadar silmişim ki. Tabii ki onu görünce heyecanlandım. Ama ona bu kendi heyecanımı göstermek istemedim. Sanki orada yokmuş gibi. Her şey için çok mu geç? Çok geç artık, ben onu hafızamdan o kadar silmişim ki. Geçmişe takılmaya niyetli değilsin. Müziğini tüm dünyaya duyurmak istiyorsun ve tüm dikkatini buna veriyorsun. Yıllar geçiyor. 1939'a geliyoruz. O yıl İkinci Dünya Savaşı başlıyor. Askerliğini Manisa Akhisar'da yapıyorsun. Yani bu vatani görev kısmı. Akhisar'da tanıştığın bir caz müzisyeni sayesinde Akhisar Ordu Evi'nde sahneye çıkıyor. Gitarını çalıp söylüyorsun. Burada biraz da piyano tıngırdatmayı öğreniyorsun diyelim. Piyano çalmayı öğreniyorsun diyemeyiz ama 18 yaşındasın. İlk sahne deneyimini askerlik vazifeni yaparken gerçekleştirdin. O hoş muydu? Nasıldı? Tabii yani. Sahne deneyimi çünkü bu sokakta müzik yapmak gibi Tabii. değil. Yani askerliğin en güzel yanı oydu tabii ki. Yani sahneye çıkıp seni dinleyen insanların önünde yeteneğini göstermek kadar güzel bir şey yok. Kendimi ifade etmek kadar güzel bir şey yok. Yaşadım orada, var oldum. Askerdeki sahne deneyimin sana yeni bir kapı açıyor ve İzmir'deki gazinolarda sonrasında sahne Aynen. almaya başlıyorsun. Yeni ve canlı bir dünyada şarkı söylemek sana ve ruhuna elbette çok iyi geliyor. Kimsesizliğini artık eskisi kadar içerlemiyorsun, kafayı takmıyorsun. Çünkü her akşam gazinoda seni dinleyen bir sürü insan var ve şarkılarına eşlik ediyorlar, seni beğeniyorlar, seviyorlar, ilgileniyorlar. Bu anların kıymeti senin için paha biçilmez. Tabii bütün bu güzel gelişmelerin yanı sıra kendini geliştirmeye, okumaya, öğrenmeye de devam ediyorsun. Durmak yok. Konservatuara bir başvuru mektubu yazıyorsun ancak reddediliyor. Bu seni pek üzmüyor. Zira İzmir'de günden güne büyüyen bir adın ve şöhretin var. Hatta artık Ankara gazinolarından da teklifler gelmeye başlıyor. 20'li yaşların başındasın ve yetimhanede duyduğun o ilk gitar sesi seni ta bugüne kadar taşıdı, getirdi. Neler söylemek istersin? Farkında değilim aslında buraya kadar geldiğime ama daha yolum uzun diye düşünüyorum. Ama iyi ki müzikle tanışmışım. İyi ki gitarı sevmişim. Artık evrensel bir dilim var. Bir de sevdiğim bir şeyle para kazanmak kadar güzel bir duygu yok. Evet. Çalışıyor hissi olmuyor bende. O şey, o avukatın yanında çalıştığım günler geliyor aklıma. Katiplik yaptığın zamanlar. Kağıt. O yüzden de mutluyum çok. Sevdiğim bir işten para kazanıyorum. Aynen öyle. Ankara'daki gazinolarda şarkı söylüyor. Büyük sükse yapıyorsun. Bir süreliğine İzmir'den ayrılıyor. Ankara'daki bir pansiyonda kalarak iş hayatını sürdürüyorsun. Buradaki oda arkadaşın ismini versem mi vermesem mi? Sonra mı versem? Verebilirsin çünkü ben 90 ile 2005 arası Türkiye'de olmadığım Öyle biri için. yok. Öyle biri yok. Zaten 40'lardayız daha. Oradaki oda arkadaşın şair Orhan Veli. Aa, Ya. Denk geldiğiniz zamanlarda çok güzel muhabbet ediyorsunuz. Ankara'daki gazinolarda iyi paralar kazanıyorsun. Seneler seneleri kovalarken namın nihayet İstanbul'dan duyuluyor ve İstanbul'dan teklifler gelmeye başlıyor. Tabii o dönemde seni Ankara'da dinleyip mest olan birisi var. Müzeyyen Senaro'da. of. Müzeyyen Hanım seni, sesini ve sahneni öyle beğeniyor ki sana Türkiye'de kalmaman gerektiğini söylüyor. 1945 yılında İkinci Dünya Savaşı sona eriyor. Avrupa'da yeni bir dönem başlıyor. Fakat sen bir türlü ülkeni bırakıp gidemiyorsun. Türkiye'den ayrılamıyorsun. İstanbul'daki gazinolarda sahne alıyorsun.
1947'ye kadar bu böyle devam ediyor. Geldik 26 yaşına, 47. Ne yapacaksın? Müzeyyen Hanım gibi bir üstadı dinleyip gurbet elleri Avrupa'ya gidecek misin? Yoksa İzmir, Ankara, İstanbul sahnelerinde söylemek, bulunmak sana yetiyor mu? Müzeyyen Hanım'ın yanında mı olsam acaba daha çok tecrübe kazanırım. Çok ilerlerim. Bir de ilişkilerimin de güçlenir. Daha çok insan tanırım. Gitar çaldığına göre senin müziğinle Müzeyyen Hanım müziği Aynı değil. aynı şeyde değil Yani yani. gitarı tarzda unutma, değil piyanodaydım ama olsun. O zaman Alaturkacı değilsin. okey. Düşünüyorsun, taşınıyorsun ve denemeye karar veriyorsun. Tam 26 yaşında biniyorsun uçağa. Dilini çok iyi bildiğin bir ülkeye, Fransa'ya Oh. gidiyorsun. Ve Paris'e Tam ulaştığında kim olduğunu anlamaya dur aynen çalışıyorum. söyleme zaten onu sonra bırakacağız da. Anladım kim Sen olduğunu. şimdi o ol. Ve Paris'e vardığında savaştan çıkan Avrupalının hayata nasıl tutunmaya çalıştığını gözlemliyorsun, şahit oluyorsun. Batı dünyası üzerindeki sefaleti, yorgunluğu, bitkinliği, yokluk duygusunu atmak için biraz eğlenceye yöneliyor. Fransa'da yeni yeni eğlence mekanları açılıyor. İnsanlar gece hayatına akın ediyorlar. Sen de bu ortamda kendine hemen güzel bir iş buluyorsun. Fransızca şarkılar söyleyerek, gitar çalarak, müzikseverlere kendini sevdiriyorsun. Büyük orkestralarda yer alıyorsun. 48 yılında Kim Bilir adlı Fransızca bir şarkıyla ilk planı çıkarıyorsun ve gerisi geliyor. Hem başarılı hem meşhur oluyorsun ama yıllar geçerken ülken burnunda tütüyor. Gurbette meşhur olsan da, ünlü olsan da, çok para kazansan da kendini oraya ait hissetmiyorsun. Ait olduğun tek yer var. Orası Türkiye. Büyüdüğün, gençliğini yaşadığın İzmir. Geldik 1957 yılına. 36 yaşındasın. Tam 10 senedir Fransa'dasın. Dünya çapında bir şöhretin var. Her yerde alkışlarla karşılanıyor. Çok seviliyorsun. Ama bütün bunlara rağmen yaşadığın yere ait hissetmiyorsun. Gitarınla dünyaya meydan okurken bu neyin eksikliği Allah aşkına? Soruyorum, sevgiden mahrum kalmış o kimsesiz çocukla hala hesabın kapanmadı mı? İnsan her zaman bilmiyorum, ben de bilmiyorum. Bilinçaltı belki kırıldığım ve travmalara geçirdiğim yeri her zaman hesaplaşmak istiyorum ve geri dönmek istiyorum ve burada bitirmek istiyorum hayatımı diye düşünüyorum. Hep Bir öyle çember oluyor. kapatma şeyi mi bu? Evet. Belki de Yaraları kapatmak için. yaraları kapatmak için. Rövanş niyetindesin yani. Evet, saçma bir rövanş aslında baktığında. Gereksiz. Artık bir dünya starısın. Herkes seni konuşuyor. Paris'te sahne şovların, film yapımcılarının dikkatini çekiyor. Bu kez de film teklifleri alıyorsun ve 1959'da Fransız sinema oyuncusu Brigitte Bardot'yla Benimle Dans Et, Come Dance With Me adlı filmde oynuyorsun. Bu filmdeki dans sahneniz çok beğeniliyor. Oyunculukta da bir nevi zirveyi görüyorsun ve Fransa'da 30'u aşkın filmde rol alıyorsun. Brigitte Bardot ile çok iyi arkadaş oluyorsunuz. Yani sanat çevresinden önemli isimlerle çalışıp ahbaplık ediyorsun ve yılların yoğun bir iş temposuyla geçiyor ama ülkene hasretin dinmiyor. Kalbinde kocaman bir boşlukla yaşıyor. İzmir'e kavuşmak istiyorsun. Gurbet ellerde yüreğin yanıyor ve 1962 yılında ekibinle bir araya gelerek Canım İzmir şarkısını piyasaya sürdüğünde 41 yaşındasın. Fransa'da ülkene hasret yaşıyorsun. Peki kavuşmak, vuslat ne zaman? Her ayrılığın kavuşması var mıdır? Yoksa bazı ayrılıklar ebedi mi oluyor? Ne dersin? Burada öyle değil. Yani yeniden buraya dönmek, İzmir'e dönmek. Ama şöyle bir şey de var yani. İzmir çok güzel bir yer. Burada böyle bir havası, buradaki aidiyat yani tam anlamıyla yerim yani burası. Burada doğdum, buranın havası. Bir de bir gayrimüslim olarak zaten 15. asırda benim dedelerimin dedeleri buraya gelmiş. Buraya sahibim. Yani burası benim yerim. İzmir. Vatanın senin. Evet. Dönecek misin Fransa'ya mı? Türkiye'ye? Tabii. Tanışalım mı bu Tanışalım. hasret adamla tanışalım bir. Tahmin Galiba ediyor musun? tabii. Söyleme ama. Biliyorum kim olduğunu. Biliyorsun.
Geliyor efendim. Deniz ve mehtap. Ay ben bunları bilmiyorum. Seni neredesin? Ha, hikayeyi bilmiyorum. Nasıl derim Hayır, terk ettin? Bu şarkıları bilmiyorum. Hikaye biliyorum. Türk aslında olduğunu biliyorum ama bu kadar detaylı bilmiyorum. Müthişmiş. Anladılar ki aşkımız bitti. Si tu vas à Rio, Ha, n'oublie pas de monter là-haut. Söyleyeceğim. Bu kadar biliyorum ama bilmiyorum. Araba sebep mehtap dedi gördüm. Ah onu Gerçek ismi yani. elinde Söyleyeceğim şimdi. Efendim Dario Moreno'dan bahsediyoruz tabii ki. Deniz ve Mehtap şarkısını dinledik. Bu şarkının sözlerini de Fecri Ebcioğlu yazmıştır. Olağanüstü sözleri vardır. İzmir sevgisiyle bilinen müzisyen David ismi. David Arugete, sahne adıyla Dario Moreno, hayatının büyük bir kısmında memleketinden ayrı düştü ama İzmir'e döneceği günü bekledi. İnsanın kendi vatanı gibisi var mı? Dünyanın neresine gidersem gideyim, İzmir özlemi yüreğimden çıkmıyor. Doğduğum yerde değil, doyduğum yerde mutluyum düşüncesi benim için geçerli değil. Malum, ruhun açlığı, midenin açlığından daha ağır basıyor. Hisseden bilir, yaşayan bilir, ben İzmirliyim diyor. Çok sevilen Deniz ve Mehtap ve Her Akşam şarkılarının sözleri de Fecri Ebcioğlu'na aittir. Canım İzmir şarkısıyla da memleket hasretini dile getirmişti. Dario Moreno hayata ve sevenlerine ne yazık ki çok ani bir biçimde veda etti. Tansiyon ve şeker hastasıydı. 68 yılında İstanbul Atatürk Havalimanı'nda ne yazık ki fenalaştı ve kalp krizi Erken geçirerek 47 yaşında, Aynen, sadece çok 47 yaşında vefat etti. 47 yıllık ömründe sevenleri onu hiç yalnız bırakmadı. Vefatı Türkiye'yi ve Fransa'yı, iki ülkeyi birden derin üzüntüye boğdu. Çok seviliyordu ikisinde de. İzmir'in sembolüydü. İzmir'de tarihi asansör bölgesindeki sokağa adı verildi. Aynı zamanda Dario Moreno o sokakta bir de büstü var. İyi ki onu tanıdık, duyduk. Onunla birlikte bir zaman yaşadık. Ruhu şad olsun, yattığı yer incinmesin. Sever miydin sen dinlemeyi? Si tu vas à Rio, n'oublie pas de monter là-haut diye bir şarkısı vardı. Sanırım en popüler şarkısı o. Çok güzel. ...1921 yılında Aydın'ın Germencik ilçesinde dünyaya geliyorsun. Babanı kaybediyorsunuz. Annem bu hayatta tek başına kalıyor ve bir terziyle evleniyor. Ancak üvey baban seni bir türlü sevemiyor ve annen seni yetimhaneye bırakıyor. Bir akşam aranıza yeni biri katılıyor ve bu kişi odaya yerleşir yerleşmez gitarını çıkarıp şarkı söylemeye başlıyor. Gitarın tınısı öyle hoşuna gidiyor ki sen de gitara merak salıyorsun. Böylece sokak müzisyenliğine adım atmış oluyorsun. Bu vesileyle para da kazanıyorsun. Liseye kaydını yaptırıyorsun. Ve bir gün annen İzmir sokaklarında sana rastlıyor. Karşında durup seni dinliyor. Her şey için çok mu geç? Çok geç artık, ben onu hafızamdan o kadar silmişim ki. İzmir'de günden güne büyüyen bir adın ve şöhretin var. Hatta artık Ankara gazinolarından da teklifler gelmeye başlıyor. Ankara'daki gazinolarda şarkı söylüyor, büyük sükse yapıyorsun. O da arkadaşın şair Orhan Veli. Aa, Tam 26 yaşında biniyorsun uçağa. Dilini çok iyi bildiğin bir ülkeye, Fransa'ya Oh. gidiyorsun. Müzik severlere kendini sevdiriyorsun, büyük orkestralarda yer alıyorsun. Artık bir dünya starısın ve Fransa'da 30'u aşkın filmde rol alıyorsun. Efendim Dario Moreno'dan bahsediyoruz tabii ki. Hikayesini işlediğimiz Dario Moreno gibi sen de Türkiye'den uzun bir süre ayrı kaldın. O süreçte bir gün Türkiye'ye kavuşmak ümidi falan öyle şeyler hissediyor muydun? Hiç Yoksa istemiyorum. dolu düzgün öyle bir şey istemiyorum. yoktu. yani şey diyordum. 9 yaşındasın zaten. Bambaşka bir kafa oluyor değil Ya mi? 9'dan 35 yaşında 35'ine. 33 Hatta değil ben mi? 33 galiba. 33. Biz daha iyi biliriz. 33'tür o. Doğrudur. Ya şöyle, ben burada 2-3 ay kalacağım, döneceğim falan diye düşündüm. 33'te geldiğinde mi? Evet.
O Tomris nedeniyle mi gelmiştin? Tomris'e dedim zaten. Tomris Hanım niye beni çağırdınız? Niye beni şey yapıyorsunuz? Bebeğim dedi, ben dedi burada dedi böyle modern beden dili olan dedi aktör bulamıyorum dedi. Tomris'te. Tomris Şimdi Hanım bir, dedim. bir hatırlatalım. Tomris Giritlioğlu iyi bir yönetmen, iyi bir yapımcıydı. Çoğumuzun hayatına dokunmuştur. Çoğumuzun. Benimkine de, seninkine de. Ben de Ankara'dan ilk geldiğim yıllarda 90'ların sonunda Tomris'le karşılaşmıştım. Ve ondan sonra da hikaye birazcık makas değiştirmişti doğrusu. Seni de o davet etti. O seni nerede yakalamış? Şimdi onun o çok muazzam bir şeydir. Nasıl diyeyim? Muazzam bir interlantı var onun yani. Her şeyle, herkesle ilgilidir falan. Ya Öyle bir şöyle bir şey oldu. Ben 98'de Ferzan Özpetek beni tiyatroda izledi tamam. Fransa'da. Tamam. Dedi ki ya dedi ben dedi çok beğendim Harem seni. Suari için Harem istedi, Suari değil mi için senin istedi. için? Dedi ki sana dedi burada rol yok ama dedi bir gel dedi ben de hayatımda bir set görmedim. Bir film nasıl yapılır A'dan Z'ye bilmiyordum. 98'de geldim. Gelince de insanların ilgisini çektim burada. Hatta Radikal'e o dönemde bir şey vermiştim. Röportaj Mülakat vermiştim. vardı. İşte Semih Kaptanoğlu'yla tanıştım. O dönemde de Orhan Pamuk da yeni romanını çıkarmıştı. Beyaz Kale 2. romanını da yazıyordu. O camia vardı yani o dönemde. O şeydeyim, Türkiye'deyim. Ondan sonra aradan 3-4 sene sonra beni bir iki yapımcı çağırdı. Şey için, Türkiye'de dizilerde oynamak için. Ve Fransa'da ben reklamlarda oynuyordum. Dizilerde de oynamaya Tiyatroda başladım. yaptın. Tiyatro zaten vardı hep. Tam böyle o dönemdeyken küçük bir showreel hazırladım. Göndermiştim Türkiye'ye. Gel dediler, deneme yap dediler. Ben burada işte Aşk Oyunu galiba sanırım. Bu Kerem Cem'in oynadığı bir dizi vardı. Onun için bir audition verdim Saadet Işıl Aksoy'la. Saadet Işıl Aksoy'u izlerken beni merak etmiş Tomris Hanım. Sonra Harika Uygur da ona showreel'imi gösteriyor. Sonra Harika diyor ki işte böyle bir oyuncu var. Budur. O da beni beğeniyor. Aradılar beni. Tomris Hanım aradı ve Harika aradı. Ben ilk önce istemedim. Çünkü sıkıldım çok. Türkiye'ye bir iki defa geldim. Hem vakit kaybıydı benim için. Hem de böyle sanki böyle Olmayacak gibi mi geldi? kuru bu sıkı dil gibiydi. Yani. Evet. meselesi? Ben olmaz dedim yani. Benim hoşuma gitmiyordu o şey. Ben başka hayallerim vardı. Reddettim. İstemedim. Tomris Hanım çok ısrar etti. Tamam dedim ben. Geldim ama dedim gelirsem bir sözleşme imzalarım ve çekimleri netleşirim. Ona göre kendi organizasyon planımı yaparım. Tamam Bitince dediler. de çeker giderim Aynen. diye düşündüm. Şükrü Bey'le tanıştım işte. Sonra da kendimi Cunda'da orada atın üstünde buldum. Kırık Güven Kanatlar'da kendimi buldum. Kırık Kanatlar dizisinde. O atlar da bizim atlarımızdı. Sizden önce biz orada kurşun yarasını çektik. Evet. Kurşun yarasının başarısı üstüne hem Şükrü Bey hem Aynen öyle. Tomris Evet. burayı sürdürelim. Çünkü orada muazzam bir işte yatırım yaptılar, ilişkiler geliştirdiler. Evet. Doğrusu orada daha sonra birçok dizi çekildi. Ayvalık aslında şeyimizin Türk televizyonunun, sinemasının cazibe merkezlerinden Evet. bir haline geldi ikisi sayesinde. Sonra- Şükrü Bey'in de çok tabii şeyi vardır, emeği vardır oralarda. Sevgili Tomris'in de Allah rahmet eylesin. Yani öyle başladı. Sonra dedim ki ben istemiyorum artık. Dönmek istiyorum. Hatta dizinin böyle bir ortalarında 15. bölümde ben gittim hatta kaçtım. Havalimanında yakalandım. Öyle olmuyor o işler. Tomris Hanım dediği gibi bak dedi biraz daha dayan. Zor yıllar diye bir iş yapacağız, bir dizi yapacağız. Ne o dedim işte Menderes dönemini anlatacağız. Tamam. Hatırla sevgili oldu Zaten sonra, değil mi biliyorsunuz onun Tomris Hanım ismi? çok güzel konuşuyor, çok güzel anlatıyor Çok. öyküleri. Beni böyle orada tekrar tavladı. Tomris'ten proje dinleyeceksin. Evet. Dinlerdik yani hepimiz ve bir şekilde maalesef ikna olurduk. Sonra o işler öyle yani Tomris nedeniyle ya da yapımcı nedeniyle değil de senaryo o işleri o kadar sürede sürdürmek o kadar çok çok uzun minütajlarda o işleri sürdürmek Yapılmayan kolay şeyleri değil. yaptı kadın. Evet yaptı. Çok yeni şeyler yaptı. Kalitesini arttırdı işlerin. Katlanılabilirliğini oyuncu Çemberimde açısından. Güro'ya yaptı. Sonra Tabii, Hatırla çok güzel Sevgili işler yaptı. yaptı. Kadın işleri, emansipasyon, kadının özgürleşmesini anlatan, onun Tomris Kiritlioğlu meselesi olan yapımcılardan biriydi. eksik olan da bu Eksik olan da bu, evet. şu anda. Evet, her zaman. Sevgiyle, saygıyla, rahmetle almış olalım Tomris'ciyi de. Peki biraz Hatırla Sevgili'den bahset bize. Çok güzel, çok özel bir işti. Evet. Hatırla Sevgili. Laçın Ceylan, sen harika oyuncular vardı orada. Evet. Müthiş. Çok zordu.
Aşırı zordu. Çünkü ilk defa dönem çekiliyordu. Ve özellikle 50'ler 60'lar. Arnavut kaldırımlar yapıldı. O hatta arabanın tekerleklerini dolanıyordu böyle. Duruyordu sen. Tabii. Tabii. Tramvay istiklal yapıldı tekrar. Böyle bizim için kıymetli bir işti. O kadar geç kalıyordu ki geceler gündüz ışığıyla aydınlatılıyordu. Ben de şey diyordum, biraz hızlanırsak yakalayacağız gündüzü falan diye böyle eğleniyordum çok. Ama güzel bir iş çıktı ya, güzel de eğlenceliydi. Yani herkesin böyle bir karakteri vardı ve bu karakterlerin böyle biraz gerçek olması, gerçek karakterler de giriyordu. Acayip danışmanlarımız vardı. En önemlisi de böyle güzel işler olabilir, yapılabiliyormuş, sürdürülebiliyormuş, izleniyormuş dedirtti. Evet. O açılardan da çok büyük bir kazanç o Yani işler. şeyde televizyon dünyasında, tüketim dünyasında kalıcı işlerden bir tanesi oldu. Oldu. Yani söyleyebiliriz yani. Evet. Peki yurt dışında da uzun süre yaşamış, gelmiş, hala bağ kuvvetli olan, gidecek yeri olan, yapacak işi olan, Türkiye dışında da kendini var edebilecek birisi, bir sanatçı, bir profesyonel olduğun için soruyorum. Zor zamanlardan geçiyor hem ülkemiz hem dünya. Topyekün. Atlas nasıl bir dünyada yaşasın istersin? Bu konudaki şeyin ne? Ya çok Arzun, hülyan ne? bu soruyu soracaksın diye çok korkuyordum. Çünkü Ben de babayım. evet, Hepimiz soruyoruz. tabii, Akşam haklısın. nasıl olsa sen soracaktın kendini. Haklısın, Ben haklısın. sabah sormuşum. Ya ben her gün soruyorum bu soruyu kendime. Ve çok korkuyorum. Gerçekten de. Ama şeyden korkmuyorum. Bir şekilde insan devam ediyor. Bir şekilde var oluyor. Bir şekilde değişiyor. Ve boyut değiştirecek şimdi insanlık diye düşünüyorum. Şimdi nasıl mesela bundan 500 sene önce Amerika keşfedildi ve evet denizin ilerisinde bir dünya daha varmış dendi ve fizisyenler geldi, hayatımıza Newton geldi ve sanıyorum önümüzdeki şu 5-10 sene inanılmaz kritik bir sene ve bence insanlık ve bilim özellikle zaman ve mekan kavramı boyut değiştirecek. Yani bazı bilim adamları şey diyor işte galaksimiz o kadar büyük ki galaksiden sonra başka bir şey daha var, boşluk var, o da daha büyük. Bir yerden bir yere ışık hızıyla gitmeye çalışsam bile bir ömür yetmez. O yüzden de dünyada, evrende tekiz diye. Ama ben başka bir şeyin daha var olduğunu inanıyorum. Ve bu şey gözle görünemez. Ama burada, o da zaten yakın zamanda bence çözülecek. Ve onun sayesinde zaman ve mekan kavramı tamamen değişecek. Ve bu dünyanın içerisinde insan başka türlü bir varoluşa dönüşecek. Gerçekleştir. Bu benim düşüncem. Ama nasıl yeni bir keşif geliyor. Çok büyük bir keşif. Şimdi bunların içinde Atlas'ın nasıl var olacağını ben tahmin edemem, bilemem. O yüzden de bunları düşünmeye kalktığımda inanılmaz şekilde korkuyorum. Ve diyorum ki benim bunları düşünmemem gerekiyor. Ve sadece anda kalmam lazım. Ve ona bu programın başında söylediğimiz gibi miras bırakmam lazım. O yüzden de buradayım. O yüzden de yaşadığım her gün onunla beraber her an benim için çok kıymetli. Ve akşam gelince de ay ne güzel bir gün geçirdik. Bugün ben ne yaptım, neler başardık, hep beraber ne oldu diye analiz edip şükrediyorum. En önemli şeylerden bir tanesi. Başka bir şey veremem yani. Benim gücüm bu kadar. Sadece sevgi, zaman, oynamak, anda kalmak. Ama korkuyorum. Ve umutlu olmak diyelim. Umutlu olmak. İnşallah mesnetler de buluruz. Daha umutlu olmak için yeni mesnetler de umarım ortaya çıkar. Onlara sarılırız. Ama Ahmet abi bak bunları düşününce ay
bu iş gelmedi bana buradan, keşke bu işte oynasaydım, keşke şunu yapsaydım. O şey, bunların hiçbir anlamı kalmıyor. Yani bunları düşünmüyorsun. Yani artık böyle ay bugün de güzel bir zaman geçirdim. Bugün de nefes alıyorum. Bugün de beraberiz. Bugün de güldük. Bugün de beraber bir şeyler yaşadık. Yetiyor bana. Anı yaşayalım diyorsun. Evet, o hırs, o şey, o ben bunu istiyorum, bunu alacağım. Yani o haz denen o haz peşinde değilim artık. Sadece ve sadece Tutma, koparma, kapma, götürme falan bu işlerle meşgul olmazsak daha iyi olur diyorsun. yani mutluluk şey ya, gözle görünmeyen böyle ufak Hatırlanabilen tefek şeyler. yerlerde ya, işte onların tadını çıkarmaya çalışıyorum. Detaylara bakalım. Aynen öyle. Peki Cansel'cim çok teşekkür Ben ederim çok teşekkür ederim. geldiğin için. Bana çok iyi ki geldi. geldin. Bana da çok iyi geldi. Ayrıca Atlas'la da dışarıda tanışmak çok iyi geldi sevgili eşine. İyi ki geldiniz. Aileniz için en iyi Çok dileklerimi teşekkür sunuyorum. ederim. Senin ve eşinin güzel kariyerleri için de. Hepimiz için. Aynı biçimde. Efendim iyi bir oyuncu, iyi bir insan, iyi bir baba Cansel Elçin'le birlikteydik. Kendisine teşekkür ediyoruz. Biz çok iyi vakit geçirdik. Umarım sizin için de öyle olmuştur. Önümüzdeki hafta bir başka empatide ama yine empatide buluşmak üzere. İyi akşamlar.